Hepinize merhaba. Bugün sizlere harika bir içerik hazırladım. Videonun sonunda sizlere öyle bir ürün tanıtacağım ki gerçekten piyasada böyle bir ürün var mıymış diyeceksiniz. Bu yüzden lütfen videonun sonuna kadar izleyin. Çünkü videonun sonunda tanıtacağım ürünle videonun içindeki içerik konularının tamamı birbirine bağlantılı. Yoksa çok şey kaçırmış olursunuz. Biliyorum biz bir gezi ve seyahat kanalıyız. Dış çekim yapıyoruz genelde. Ama maalesef şu önümüzdeki birkaç gün yağmurlu geçecek ve yağmurda dış çekim yapmak çok zor olduğu için biz de bir iç çekim yapalım dedik ve bir faydalı bilgiler videosu çekip sizlerle paylaşalım dedik. Ve o zaman hemen başlayalım. Bugün ben diş çürümelerine karşı en baştan en sona kadar gideceğim. Yani kaynaktan bitişe gideceğim. Bu işin kaynağına inmemiz gerekiyor. Bu diş çürümelerine karşı kendi önerim Colgate ürünlerini size tanıtmaya karar verdim. Ancak ondan önce bir teori hakkında birkaç bilgi vermek istiyorum. Öncelikle diş çürümelerine neden olan 5 faktör belirledim. Bir liste yaptım ve bu listeden bahsetmek istiyorum sizlere. Şimdi diş çürümelerine neden olan 5 faktörden birincisi ağızda açılan gazoz kapakları. Eğer ağzımızla gazoz kapağı açarsak gerçekten dişlerimizde önlenemez bir hasar oluşuyor. Ben yaptım mı derseniz ben gençliğimde ve çocukluğumda çok gazoz kapağı açtım ve bunun acısını çok çektim. Ben yaptım, siz yapmayın diyorum. Ve bu yüzden ağzımda en az 10 tane dolgu var. Diş çürümelerine sebep olan bir ikinci faktör ağzımızda ceviz ve fındık kırma. Lütfen ağzımızda ceviz ve fındık kırmayalım. Yine gazoz kapağında olduğu gibi yine dişlerimizde büyük tahribat bırakıyor. Malum Allah bizim dişlerimizi ceviz kabuğu ya da fındık kabuğu kırmak için yaratmamış. Dişlerimiz oldukça hassas ve onlara iyi bakalım. Bir üçüncü faktör dişlerimizi çok soğuk ve çok sıcak suya aynı anda maruz bırakmak. Örneğin nasıl oluyor bu? Malum birçoğunuz biliyordur. Yine de paylaşmak istiyorum. Diyelim ki yaz ayındayız. Dondurma yiyeceğiz. Dondurma yedik. Akşam saatleri. Dondurmadan sonra canımız güzel bir çay çekti. Hemen dondurmanın akabinde çay içersek yine dişlerimizde tahribat başlıyor. Çürüme başlıyor. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Dördüncü faktör ise çok sık yenen etli yemekler ve o etli yemeklerden kalan artıkların dişlerimizin arasında kalması. Bu artıklar diş fırçalamasıyla geçmiyor maalesef. Beşinci ve son faktör ise sigara içmek. Malum hepiniz biliyorsunuz. Sigara içersek sürekli yine dişlerimizde hasar kalıyor. Şimdi diş çürümelerine neden olan 5 faktörü belirledik. Şimdi ise diş çürümelerini nasıl önleriz? Bunun için de bir liste hazırladım ve 5 tane madde belirledim. Diş çürümelerini nasıl önleyeceğimize dair listemizin en başında birinci sırada tabii ki doktor kontrolü yer alıyor. Mutlaka ve mutlaka 6 ayda bir doktor kontrolünden geçmemiz gerekiyor ki dişlerimizin sağlığını koruyabilelim. Şimdi yine hepinizin çok iyi bildiği ikinci maddeye geçelim. Diş fırçalamak. Ancak bu diş fırçalamayı ben kendim şahsen farklı bir şekilde yapıyorum. Çünkü benim dişlerim çok hassas. Az önce bahsettiğim gibi ağzımda en az 10 tane dolgu var. Ve ben her yediğim tatlıdan sonra mutlaka dişlerimi fırçalıyorum. Yani bu aşağı yukarı 5, 6, 7'yi bulabiliyor. Yani günde 3 kere fırçalayın diyorlar ya, 2 ya da 3. Bunu tamamen unutun. Eğer dişlerinizi gerçek anlamda korumak istiyorsanız 4, 5, 6, 7, yani ne zaman tatlı yerseniz toplam bu fırçalama durumu en az 5'i bulabiliyor. Buna da dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi diş çürümelerini önlemede üçüncü maddemiz, malum az önce bahsettik, sık sık yenen etli yemeklerden kalan artıklar vardı. Dişlerimizin arasında kalıyordu. Bu artıkları mutlaka bir diş ipiyle temizlememiz gerekiyor. Nasıl temizleyeceğiz? Önümde bir diş ipi var.
Şöyle yaklaştırayım. Bu şekilde bir diş ipiyle dişlerimizin arasına sokup çıkartıyoruz. O artığı çıkarana kadar mutlaka bu ipi kullanalım. Hemen hemen bütün dişlerimizin arasına sokup çıkartalım ve artıkları çıkaralım. Bu kısmı bu işe yarıyor. Ucundaki de bu sivri kısmı da bir kürdan vazifesi görüyor. Normal bildiğiniz kürdan gibi. Bu daha büyük diş artıklarını çıkartmaya yarıyor. Bu çok kullanışlı bir diş ipi aparatı. Mutlaka bunu temin edelim ve kullanalım. Gerçekten diş çürümelerini önlemede en üst sıralarda yer alan bir aparat. Bunu nasıl temin ediyoruz? BİM, Şok ya da A101'de bulamayabilirsiniz. Migros ve ona benzer marketlerde genelde bulursunuz. Önemli bir bilgi olarak aklınızda bulunsun. Listemizin 4. maddesinde ise diş gıcırdatmak yer alıyor. Eğer dişlerimizi gıcırdatıyorsak buna dikkat edelim. Gıcırdatmamaya çalışalım. Daha çok orta yaş ve üzeri kişilerde görülüyor. Ancak genel olarak bu da dişlerimizde hasar kalmasına sebep olabiliyor. Listemizin 5. ve son sırasındaki madde her akşam diş koruyucu sıvı ile ağzımızı gargara yapalım. Yani akşam yatmadan önce diş koruyucu sıvı ile ağzımızı gargara yaparsak yine dişlerimizi oldukça koruyabiliyoruz. Şimdi gelelim dişlerimizi ne ile ve nasıl fırçalayacağız? Bir diş macununu kullanırken nelere dikkat etmemiz lazım? Bu da çok önemli. Hangi diş macununu kullanacağız ve hangi dişlere kullanacağız? Şimdi ben kendim şu önümde gördüğünüz şu sıralar Colgate Sensitive, yakından da göstereyim. Bunu kullanıyorum. Bu tabii çok ucuz değil. Biraz fiyatı yüksek ama dişlerim çok hassas olduğu için mecburen bu harcamayı yapıyorum. Konumuzun başına dönelim. Hangi diş macununu kullanacağız? Şimdi en başta normal bir Colgate diş macunu var. Görüyorsunuz. Üstünde herhangi bir, sadece bir Colgate yazısı var. Başka bir şey yok. Eğer bunu kullanırsanız, bu diş macununu şöyle tutayım. Eğer bunu kullanırsanız, eğer dişleriniz çok sağlamsa, genlerinizden gelen, ailenizden gelen bir sağlamlık varsa dişlerinizde, bu diş macunu size yetecektir. Fiyatı da gayet uygun. Ama eğer ki dişleriniz hassassa benim gibi, bu diş macunu maalesef sizin dişlerinizi korumayacaktır. Bu yüzden başka bir diş macununa başvurmamız gerekiyor. İşte burada devreye yine üstünde Colgate yazan ama yanında Total ismi yer alan diş macununu almamız gerekiyor ki bu diş macununu kullandığınız zaman işte o hassas dişlerinizde koruma başlıyor. O korumanın gücünü almak istiyorsanız Total yazan diş macununu almanız gerekiyor. Diyelim ki bu Total yazan diş macunu da yetmedi. Dişleriniz biraz daha hassas. İşte devreye o zaman bu diş macunu giriyor. Colgate Profesyonel Bakım diş macunu. Bunu kullanmanız gerekiyor ama bunun fiyatı dediğim gibi biraz yüksek. Ama dişleriniz hassassa yapılacak bir şey yok. Peki bu diş macunundan daha kalitelisi var mı? Tabii ki var. Şurada köşede gördüğünüz Elmex Profesyonel. Ancak maalesef bu Elmex diş macununun Türkiye'de satışı yok. Almanya ve diğer ülkelerde satışı var. Tabii getirttirme şansınız varsa gerçekten çok etkili bir diş macunu diş çürümelerine karşı. Eğer bu da tek başına yetmiyorsa, yani Colgate Sensitive, hassas diş macunu, profesyonel diş macunu da diş çürümelerinizi engellemiyorsa buna da bir takviye uygulamak zorundasınız. Nedir bu takviye? İşte önümüzdeki Lister'in dişleri korumak için sıvı yardımı. Bu sıvı, Lister'in sıvısını bu Sensitive'e ilave olarak eğer diş çürümelerini önlemiyorsa kullanmanız gerekiyor. Diyelim ki bu Lister'in de korumadı. Ne yapacağız o zaman? İşte videomun başında bahsettiğim o bomba gibi ürünü sizlere tanıtmak istiyorum. Bu Elmex ürünü gerçekten çok etkili bir ürün. Yalnız bu ürün diş macunu değil,
diş fırçaladıktan sonra kullandığınız bir takviye, jel gibi, jelimsi bir ürün. Tabii önce bunu nasıl bulacağınızdan bahsedeyim. Maalesef bir kötü haberim var. Bu ürün çok etkili olmasına rağmen, diş çürümelerini gerçekten önlemesine rağmen şu anda Türkiye'de satışı yok. Üzülerek söylemem lazım. Ama yine de size tanıtmak istedim çünkü bu ürünü tedarik edebilirsiniz. Ben araştırmadım, bilmiyorum. Belki internetten alma şansınız olabilir. Belki de bir de başka bir çözüm var. Mutlaka birçoğumuzun Almanya'da ya da diğer ülkelerde bir tanıdığı, bir akrabası vardır. Eğer öyle bir şansınız varsa bu Elmex'i çok da pahalı değil. Yaklaşık olarak bir 10 euro gibi civarında. Bunu getirtme şansınız olursa gerçekten sizin diş çürümelerinize çok büyük katkı sağlayacak. Bakın bunu herkes anlatmaz. Diş kliniğine gittiğiniz zaman diş hekimleri, hastanelerde bu bilgiyi kimse vermez. Bunu ben Almanya'da 5 yıl yaşadığım için, bu şansı yakaladığım için benim malum orada dişçim vardı. 6 ayda bir düzenli olarak kontrole gidiyordum. Ve bir gün ona sorduğumda dedim ki ben bu diş çürümelerini nasıl engelleyeceğim? Bana bir yol gösterir misiniz dediğimde dişçim dedi ki merak etme bir ürün var. Elmex jel işte bu gördüğünüz. Bunu tavsiye etti bana. Ve gerçekten 2012'den beri ben bunu kullanıyorum ve 2012'den beri bir tek dişim çürümedi ve o günden beri hiç dolgu yaptırmadım. Ki 2012'ye kadar ben 10 tane dolgu yaptırmıştım. Gerçekten diş çürümelerini önlüyor. Sizin için çok büyük bir hazine diyebilirim. Peki bunu nasıl kullanacağız? Onu da hemen söyleyelim. Diyelim ki bunu bir şekilde getirtebildiniz, elinize geçti. O şansı yakaladınız. Haftada bir kez kullanıyoruz bunu. Bunu bir takviye ilaç gibi düşünün. Jelimsi bir macun bu. Hiçbir yan etkisi yok. Bildiğiniz aynı diş macunu gibi bir şey ama diş minelerini harika bir şekilde koruyor. Şimdi haftada bir diyelim ki bir gün belirleyin kendinize. Ben mesela pazar günleri kullanıyorum bunu. Pazar günü kalktınız, kahvaltınızı yaptınız. Kahvaltıdan sonra dişlerinizi güzelce fırçalıyorsunuz normal Colgate ile ya da başka bir marka ile. Daha sonra ağzınızı güzelce yıkıyorsunuz ve bundan bir buğday tanesi kadar diş fırçanıza çıkartıyorsunuz. İyice fırçalıyorsunuz. Aynı diş fırçalar gibi hiçbir fark yok. Daha sonra buraya dikkat edin. Bu çok önemli. Kesinlikle tükürmeyin. O her şey ağzınızda kalsın. Hiçbir şekilde tükürmüyorsunuz. Sadece diş fırçanızı yıkıyorsunuz. O ağzınızda kalan şeyler, köpük bir aşağı yukarı bir ağzınızda onu bir 5 dakika tutmanız lazım ki o jelimsi sıvıyı o diş mineleri 5 dakika içinde güzelce bir içine çekiyor. 5 dakika sonra ağzınızı yıkayın ve olay tamamlansın. Bu ürün ile ilgili anlatacaklarım da bu kadar. Umarım bu anlattıklarım size gerçek anlamda faydalı olur. Umarım diş çürümelerinizi ki eğer varsa inşallah yoktur. Eğer varsa bu ürün ve bu anlattığım bilgiler sayesinde diş çürümelerinize bir çare bulursunuz. Eğer buna sebep olabilirsem gerçekten ben çok mutlu olurum. Amacım size gerçek anlamda faydalı olmak. Eğer faydalı olabilirsem çok mutlu olurum. Başka da bir amacım yok zaten. Zaten aksi durumda olsaydı ben Gezi kanalı olmama rağmen şu anda bu ürünü tanıtıyor olmazdım. Bugünkü faydalı bilgiler videomuzun sonuna geldik. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.